Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere bromelainden bahsetmek istiyorum. Hazır önümüz yaz. Özellikle yaza fit girmek isteyenler arasında oldukça popüler bir takviye bromelain. Biz anlatmasak da herkesin birbirine kulaktan kulağa aktardığı, ben kullandım sen de kullan diye önerdiği, özellikle bu aylarda yaza hazırlık dolayısıyla popülaritesi oldukça yüksek bir takviye bromelain. Bromelain nedir? Bromelain normalde ananas içerisinde bulunan bir molekül. Aynı zamanda proteolitik özelliği olan bir enzimdir. Ne demek bu? Yani proteinleri sindirici özelliği de vardır. Aynı zamanda sizin midenizde, bağırsaklarınızda bir nevi sindirim enzimi olarak da görev yapan bir moleküldür. Fazla ananas yediğinizde dilinizde, yanağınızın iç tarafında, ağzınızda yaralar olabilir. Bu da işte ananas içerisindeki bromelainin proteolitik yani proteinleri sindirici etkisine bağlıdır. Bromelainin en büyük özelliği anti-inflamatuardır. Ne demek anti-inflamatuar? İnflamasyon karşıtı olan moleküllere biz anti-inflamatuar diyoruz. İnflamasyon nedir? Örneğin elinize bir diken battığını düşünün. Orası ne olur? Kızarır, ağrır, sıcaklık artışı meydana gelir, kanlanma artışı meydana gelir ve şişer. Bu akut ve lokal bir inflamasyondur. Bunun bütün vücutta yaygın olarak uzun süreli olmasına da biz kronik inflamasyon diyoruz. İnflamasyonun bir diğer adı da yangıdır. Yani vücutta sürekli bir yangı hali olmasıdır. İşte bununla savaşan takviyeleri de biz anti-inflamatuarlar diyoruz. Daha önceki videolarımda anlatmıştım. Örneğin omega 3 bir anti-inflamatuardır. Aynı zamanda kullandığımız ağrı kesici olarak bildiğimiz birçok ilaç da anti-inflamatuardır. Örneğin aspirin anti-inflamatuar bir ilaçtır. Bromelain'in de temel etkisi anti-inflamatuar olması. Hatta ilk çalışmalar artrit üzerinde yapılmıştır. Eklemlerde olan inflamasyona biz artrit diyoruz. Romatizmaya bağlı artrit olabilir, osteoartrit olabilir. Yani eklemlerde harabiyete bağlı bir artrit olabilir. Eklemlerde sürekli ağrı, şişlik, hareket etmede güçlük, sıcaklık artışı gibi semptomlarla karakterizedir. Bromelain özellikle artritte ağrı kesici ve oradaki ödemi atan, inflamasyonla savaşan temel moleküllerden bir tanesidir. İşte bu anti-inflamatuar etkisine dolaylı olarak vücutta ödem atıcı etkisi de bulunmaktadır. Onu popüler yapan şeylerden bir tanesi de buraya dayanıyor. Yaza girmeden önce ödem atma sorunu olan kişiler, kilo vermekte zorlanan kişiler bromelain takviyesini bu amaçla dahil edebiliyorlar. Evet, bromelain ödem atıcı özelliği mevcut. Gerek vücuttaki sistemik ödemi atmada, aynı zamanda bir darbe sonucu ödem atmada da kullanabilirsiniz. Örneğin halı saha maçında bacağınıza bir darbe aldınız ve şişlik meydana geldi. Bu ödemin atılmasında da kullanılabilir. Veya ameliyatlardan veya operasyonlardan sonra meydana gelen ödemin atılmasında kullanılabilir. Mesela bir sezaryen ameliyatından sonra ameliyat yerindeki ödemin hızlı toparlaması için, herhangi bir vücutta kesiye bağlı veya bir yaraya bağlı oluşan ödemin hızlı toparlanmasında, yine estetik operasyonlardan sonra, örneğin burun ameliyatından sonra, dudak ve gözaltı işlemlerinden sonra yüzde oluşan ödemin de toparlanmasında bromelain bize fayda sağlamaktadır. Aranızda şunu söyleyenler de olabilir. Ben bromelain kullanıyorum, ödem atıyorum ancak bromelain takviyesini kullanmayı kestikten sonra vücudum tekrar su topluyor. İşte bu bromelainin antiinflamatuar etkisinden kaynaklı olarak dolaylı olarak ödem atıcı etki göstermesinden kaynaklı bir tablo. Sizin vücudunuzda kronik inflamasyon devam ettiği sürece, örneğin sizin glutene karşı bir hassasiyetiniz olabilir. Siz glutenden zengin beslenmeye devam ettiğiniz sürece vücudunuzda inflamasyon olacaktır ve ödem tutmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu nedenle temel amacımız vücuttaki inflamasyonun kök sebeplerini ortadan kaldırmak olmalıdır. Ancak diyet yapıyorsunuz, ödem atmakta zorluk yaşıyorsunuz. Bu ödemi hızlı bir şekilde atmak için bromelain yardımcı bir şekilde oyuna dahil edilebilir. Bromelain operasyonlardan sonra ödem atıcı olduğu kadar aynı zamanda yapılan çalışmalarda ağrı kesici etkisi de olduğu gösterilmiş. Örneğin kemik kırığı olan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada ilk 3 gün yüksek doz bromelain kullanıp sonraki günler 500 miligram bromelain kullanımında kullanılan bir ağrı kesici ilaca karşı ve plasebo grubuna karşı anlamlı bir şekilde ağrıyı daha fazla azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle özellikle operasyonlardan sonra ağrı kesici olarak da bromelain hayata dahil edilebilir. Bromelain'in popüler olmasının altına yatan bir diğer faktör de selülitlerden koruyucu olduğu efsanesi. Bromelain'in selülitler üzerinde direkt olarak yapılan bir çalışması bulunmuyor. Ancak dolaylı olarak lenfatik dokuyu harekete geçirdiği için ödem atıcı etkiden kaynaklı ve yine doku kanlanmasını artırarak
o bölgenin beslenmesini arttırdığı için selülitten koruyucu olabileceği söylenebilir. Bromelain anti-inflamatuar olduğu için özellikle solunum yolundaki inflamasyonla da savaşmakta ve bu alanda da bize fayda sağlamaktadır. Astım hastaları üzerinde biz bromelainden fayda görebilmekteyiz. Ayrıca akut sinüzit tablosunda inflamasyonu azaltarak nefes kanallarını genişletici ve daha rahat nefes almaya yardımcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda mukolitik aktivite yaparak yani mukus tabakasını da eriterek sinüslerin boşalmasına da katkı sağlamaktadır. Solunum sistemi üzerindeki etkileri dolayısıyla bromelain içinde bulunduğumuz polen alerjisi döneminde de ekstra fayda sağlamış olacaktır. Alerjik rinit probleminde daha rahat nefes almayı ve solunum sistemindeki inflamasyonu azaltıcı etki göstermesiyle hem bu aylarda bize fayda sağlamış olur hem de güzel bir yaza hazırlık takviyesini hayatınıza dahil etmiş olursunuz. Bromelain aynı zamanda kardiyovasküler sistem içinde koruyucu etkiye sahiptir. Bir miktar kan sulandırıcı olduğu için pıhtılaşmayı engeller ve damar tıkanıklığı üzerinde koruyucudur. Yapılan çalışmalarda trombofilebitli hastalarda yani damarda pıhtılaşma sonucu o bölgede kızarıklık, ağrı ve sıcaklık artışıyla seyreden bir tabloda bromelain takviyesi verilen hastalarda inflamasyonun daha hızlı azaldığı gösterilmiştir. Bir başka çalışmada ise kronik prostatit durumunda, kronik prostatit de prostatın inflamasyonu ve tedavisi çok zor, hayatı zehir eden tablolardan bir tanesi. Bromelain takviyesiyle prostattaki inflamasyonun azaldığı ve semptomların hafiflediği gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi bromelain anti-inflamatuar etkisinden kaynaklı olarak birçok alanda fayda gördüğümüz kişisel temelli bir takviye. Bromelaini günde 500 mg gibi dozlarda güvenle kullanabiliriz. Ancak gebelerin, yüksek dozda kan sulandırıcı ilaç kullananların bromelaini dikkatli kullanmasında fayda var. Bromelainde bir diğer dikkat etmeniz gereken husus da enzimatik aktivite gücü. Bromelainin enzimatik aktivitesini biz GDU bölü gramla ölçüyoruz. 2500 GDU bölü gram enzimatik aktiviteye sahip bromelain takviyesi kullanmanız elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Hazır bromelain demişken bir başka molekülden daha bahsetmek istiyorum. O da bromelainin kuzeni diyebiliriz. Aynı bromelainle benzer etkilere sahip, yine proteolitik özelliği olan, proteinleri sindirici etkisi olan, anti-inflamatuar, analjezik yani ağrı kesici, antioksidan etkileri olan bir molekül. O da papain. Papain de papaya bitkisinde bulunan bromelaine benzer özellikle bir moleküldür. Bromelain ile papaini bir arada kullanmak sinerjistik etkiyle elde edilen faydayı daha da artıracaktır. Evet, bromelain ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bromelain ödem atıcı, kilo vermeye yardımcı ve belki de selülitlerle savaşmanıza yardımcı bir bitkisel destek. Ancak videonun içinde de söylediğim gibi burada temel amaç vücuttaki kronik inflamasyonu azaltmak olmalıdır. Yoksa bromelain yaza daha fit bir şekilde girmenizi sağlar belki. Ancak yaz dönemi geride kaldığında vücudunuz tekrar ödem toplamış olabilir. Takviyelerle ilgili kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan okuyabilir. Ayrıca beni Instagram Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.